Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Google'ın Antigravity adındaki kod editörünü sizlere göstermeye çalışacağım. Antigravity biliyorsunuz Google'ın birkaç gün önce duyurduğu kod editörü. Aynen VS Code, Cursor gibi bir editör. Zaten altyapı olarak da birebir aynı altyapıyı kullanıyorlar. Şimdi konuşurken şunu fark ettim. Burada niye Next Generation IDE yazmışlar emin değilim. Henüz gördüğüm kadarıyla bir Next Generation'lık ya da bir IDE'lik bir durumu yok. İlerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum. Bu arada o kadar animasyon bir şeyler koymuşlar ki bilgisayar geberiyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu sayfayı kapatacağım ama ya o kadar kastı ki bilgisayar. Şu anda sinirlerim bozuldu. Kapatacağım web sayfasını. Şu adamı görünce de şunu söylemek istiyorum ya. Şu ifade var ya. Ya bu ifade hiç bana güven vermiyor arkadaşlar. Var. Var. Sam Altman falan. Bunlar özel eğitimim var bu bakışların ağız yapısının emin değilim. Bir şey daha söyleyeyim. Bir güncelleme geldi Anti-Gravity'ye. Tıkladım changelog'lara. Nerede o Google Gravity? Şurası. Anti-Gravity özür dilerim. Improvements. Google Anti-Gravity. Açıklama yok. Şunu biz yapsak bizi tefe koyar çalarlar muhtemelen. Kaldı ki şurada fix yani herhangi bir şeyin fixlenmeme ihtimali de yok. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Şunu kapatayım da bir bilgisayar rahatlasın. Ve karşınızda arkadaşlar mesleğimizi elimizden alacak olan o muhteşem game changer, o muhteşem cursor killer, o muhteşem her şeyin killer'ı, o muhteşem Google Anti-Gravity. Evet kod severler. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir uygulamayla karşı karşıyayız. Buna ne yazsak milyon dolarlık iş doğuruyor. Adeta para oluşturma, para üretme makinesi bu görmüş olduğunuz alet. Şimdi geleceğim şuraya önce bir prompt yazayım. Çünkü insanlar şöyle yazıyorlar sosyal ağlarda. Ben böyle bir şey görmedim. 5 dakikada oyun yaptı, 10 dakikada oyun yaptı. Bana JavaScript ile bir Tetris muhteşem promptlarım vardır arkadaşlar. Bunu söylememe gerek bir Tetris oyunu var. Bana JavaScript ile bir Tetris oyunu yap. Burada zaten şunları anlatmama gerek var mı bilmiyorum yani. Planning. Bunlar aynı bizim hikayeler. Şuna bir basalım da biz konuşalım o arada. Şimdi anlaşılması gereken bazı konular var. Sürekli aynı şeyleri tekrar ediyorum. Farkındayım ama anlaşılana kadar da tekrar edeceğim. Bir Tetris oyunu, bir Flappy Bird oyunu, bir satranç oyunu, bir kalıbı oyan, bir kalıba sahip olan oyun ya da benzeri şeyleri yapay zekaya yaptırmak bir benchmark değil benim gözümde şu devirde. Şunu kabul ediyorum. Bunda bir problem yok. Ben yılların geliştiricisiyim. JavaScript ile kısa bir sürede Tetris yazamam. Muhtemelen birkaç hafta belki de uğraşmam gerekecek güzel bir oyun yapmak için. Bilmiyorum çünkü. Hem oradaki matematiği bilmiyorum, öğrenmem lazım. Hem bir oyun nasıl kurgulanır, nasıl işte key binding'ler, ıvırlar zıvırlar yapılır. O seviyede bir deneyime, bilgiye sahip olmadığım için sadece JavaScript biliyor olmam benim aynı zamanda JavaScript kullanarak bir Tetris yapabileceğim anlamına gelmez. GitHub'da bu tip kalıptaki şeyler o kadar fazla var ki bir sürü dilde, bir sürü versiyon, bir sürü varyasyon şeklinde. Yapay zekada öğrenirken oradan öğrendiği için bu tip şeyleri çok hızlı, çok sağlam yapabiliyor. Bu gayet normal. Bunu yapamaması anormal olurdu. Dolayısıyla burada bunu bir benchmark unsuru olarak gösterip işte şu modelde şöyle oldu, bu modelde böyle oldu. 5 dakikada oyun yaptım, oynuyorum. 10 dakika havada kaldım falan. Bunun bir anlamı yok. Bize bunun gerçek hayattaki yansıması lazım. Bitti mi şu? Kendimi şu tarafa çekeyim. Bu arada bunu sadece Google Anti-Gravity için söyleyeyim. Genel olarak konuşuyorum şu anda. Yani şu anda bu oyunu muhtemelen bu ilk seferde dört dörtlük çalıştıracaktır, yapacaktır. Yapsın. Bu arada Chrome derken geldi. Chrome'da açıp şu anda yapay zeka kullanıyor oyunu görüyorsunuz. Ben şöyle bırakayım ellerimi. Bir çıktı hazırlayacak. Onun için ekran görüntüleri falan alıyor. Bu zaten bizim yine bildiğimiz bir şeydi. Onu da söyleyelim. Hatta bahsetmiştim sanırım birkaç video önce Cursor'da. Yapay zeka Chrome'u şu anda kullanabiliyor. Cursor'ın içinde de built-in bir tane şey var, tarayıcı var. Tabii siz Google'sanız Chrome'u bu şekilde kumanda edebiliyorsunuz. Herkes edebiliyor da.
Kendi tarayıcısı sonuçta, muhtemelen burada fark yaratacak bir sürü şey olacaktır. Bunu yapabilmek için Anti-Gravity'nin bir tane şeyi var. Eklentisi, tarayıcıya onu kuruyorsunuz, onu söyleyeyim. Şimdi yapıyor bir şeyler, yapsın. Yaptı. Kabul edelim her şeyi. Gördüğünüz gibi güzel bir doküman hazırladı. Oyunda şöyle tekrar Chrome'a gideyim. Bakayım çalışıyor mu? Neyse, oyunda hatalı oldu lan. Çok ilginç. Bir dangalaklık var oyunda. En azından sağa sola gidiyor. Bir şeyler oluyor yani. Çok anladığım işler olmadığı için. Ama olmadı yani. İlk seferde beceremedi bunu. Neyse, kapatalım bunu şimdi. Benim girdiğim promptla da ilgili olabilir. Ben o işin o kısımlarına çok takılmıyorum. Birkaç deneme yaptım. İşte hata veriyor. Tekrar dene, tekrar dene diye. Şu anda bir sürü insan bunu denediği için böyle şeyler olabilir. Ben işin bu taraflarını hiç önemsemiyorum. Onu da söyleyeyim. Koda bakalım. Gayet güzel, anlaşılır. Yani üşenmesek GitHub'da arasak JavaScript ile yazılan Tetris oyunlarını, buna yakın bir şey göreceğiz. Mantık göreceğiz aslında. Dolayısıyla gayet güzel. Şunu kapatalım şimdi. Bir şeyler yaptı. Güzel de yaptı yani kardeşim. Delete diyorum. Şimdi bir tane daha new şey diyelim. Neredendi? Şuradan. Asıl bizim günlük hayattaki, benim en son bu işlere ilk yapay zeka ıvır zıvıra başlarken, hatta yine videonun bir tanesinde var, Next projesi oluşturamıyordu mesela. Şöyle bir prompt gireyim. Bana bir ürün sayfası yap. Bana Next ile bir ürün, Next.js'te diyelim de uyansın mevzuya. Next.js ile bir ürün sayfası yap. Bu arada Cursor'da da Gemini 3'ü kullanabiliyoruz. Gemini 3 Pro'ydu sanırım. Bana Next.js ile bir ürün sayfası yap. Ürünümüzde bir kol saati olsun. Enter. Şimdi biz eskiden işte PC Mark, 3D Mark gibi programlar vardı. Bilmiyorum şu anda o işler ne durumda. İşte overclock yapıyorduk. Bir de yeni bir işlemci çıkıyordu falan. O 3D Mark skorları falan inanılmaz anlamlar atfediliyordu. Ama birazcık şey yaptığınız zaman, detay baktığınız zaman hiçbir zaman da o benchmarklar gerçek dünyaya ilişkin fikir vermiyordu aslında. Yani sen normal gündelik hayatta Photoshop kullanıyorsan, o zamanlar işte AutoCAD'tir, Corel Draw mı vardı bu matbaaların kullandığı? Çok büyük, yüksek çözünürlükte iş yapıyorlardı falan. Mesela o tip insanlar o skorlardaki şey kadar, fark kadar bir performans farkı alamıyordu hiçbir zaman. Dolayısıyla benim gözümde yine bu AI ile ilgili benchmarklar paylaşılıyor. Çok fazla, çok şey yapmıyor, geçmiyor bana. Hele ki AI gibi benim promptum çok anlam teşkil ederken, çünkü prompt ne kadar kaliteliyse aslında günün sonunda yapay zeka size o kadar iyi cevap verebiliyor. Dolayısıyla bunu nasıl ölçüyorlar, bu ölçümler ne kadar anlamlı çok emin değilim. Dolayısıyla o ölçümlere bakıp gaza gelen de insanlar var. Ben dediğim gibi günlük hayatta kullanacağım bunu. Normalde yapamadığım ne var? Mesela söyleyeyim size. Yapamadığım derken yeni uğraştığım için. Android ile uğraşıyorum. Android geliştiriciler bilir ki Android ile ilgili bir problem yaşadığınızda bunu Google'a bile sorsanız bir sürü aynı konuyla ilgili sonuç çıkar. Ve buradaki asıl problem versiyonlar arasındaki uyumsuzluktur ve bundan doğan aslında çöp, kasıtlı bir çöpten bahsetmiyorum. Yani o versiyonların doğası gereği oluşan o çöp birikintisinden siz şey ayıklıyorsunuz. Kendinizin problemini çözecek senaryoyu bulup uygulamak istiyorsunuz projenize. Bu çok yorucu, çok zahmetli bir iş. Çünkü bir sürü şeyin versiyonu var. İşte Gradle'ın versiyonu var. Kullandığınız Android SDK'nin bir versiyonu var. Kullandığınız kütüphanelerin versiyonları var. Yani bir sürü versiyon şeyi var orada. Ne derler? Hiyerarşisi var. Dolayısıyla yapay zekaya bile bir şey sorduğunuzda çok rahat aklı gidebiliyor. Çok kolay kolay cevap veremiyor çoğu durumda. Mesela öyle bir legacy bir projede sorduğumda bana nasıl işimi kolaylaştırır, nasıl hızlandırır çok emin değilim. Mesela Swift UI yeni bir teknoloji. Yapay zeka şeyi çok iyi yapabiliyor şu anda. Swift UI'de mesela bir şey istiyorsunuz. Çatır patır hemen hızlı bir şekilde yapabiliyor. Ama dediğim gibi işte görece legacy, daha datanın çöp olduğu, yine aynı yere geliyoruz. Datanın çöp olduğu bir yerden eleyip de size doğru sonucu vermesi
Bayağı bir iterasyonla gerçekleşiyor. Orada da şunu diyorsunuz. Ya zaten ben bunda bu kadar uğraştığım zaman ben bunu yapabiliyordum. Yani oradaki katma değer, bana kattığı o hız ya da verimlilik diyelim ortadan kayboluyor. Şuna accept diyelim. Yardırıyor. Şu anda mesela projeyi kurdu. Mesela Nux 4 mu kurdu? Evet, son versiyonu kurdu. Muhtemelen şeyle MPX Nux'ın kendi şeyiyle kurdu bunu. Göremedik orayı. Ama gördüğünüz gibi hala da devam ediyor. Tetris'i bitirmişti yani 50 kere. Çünkü dediğim gibi görece düz iş o işler. Gördüğünüz gibi çalıştırıyor, deniyor bir yandan. Ya mesela şu da çok enteresan. Ya bu da düz iş aslında. Sıfırdan bir tane Next projesi oluşturacak. Mesela bak şu hatalı şu anda. Şu komponentin şunun içinde olması lazımdı. Çalışır bu şekilde, ona bir şey demiyorum ama böyle olmadı. Şuna tıklayalım. Product Hero dedi. Normalde bu da best practice'lara göre hatalı. Çok önemli değil. Çalışmasını bekliyorum şu anda ilk seferde. Ya da neye benzeyecek? Yani şunu ben şu anda algılamaya çalışıyorum. Bu modelin algısı bende şu. Buraya yazdım ya mesela. Çalışacak yani kardeşim, onu bekliyorum. Başka türlü beni kesmez yani. Ve çok hızlı yapacak. Hadi onu geçtim. Hızı geçtim. O göreceli bir kavram ama çalışmasını bekliyorum. Vallahi bayağı bir zaman geçti arkadaşlar. Hiçbir yerde de yazmıyor süre. Ama hala da bu beceremedi bunu. Becerebilecek mi? Bakacağız. Şu şeyi tekrar açmayı deneyeyim, tarayıcıyı. Ortada şu anda binanede yok gibi. Acaba save etmedi mi diyeceğim dosyaları. Şu AppView'un içine gidelim. Şurada bir şeyler görmemiz gerekiyordu diye tahmin ediyorum ama ortada bir şey yok henüz. Mesela benim benchmark'ım da bu. Ne olacak şimdi? Böyle kullanmadan abi yorum yapmamak lazım. Gerçek dünyada bu nasıl çalışıyor? Bu arada şeyden eminim. İyi olduğunu biliyorum, hissediyorum. En ufak bir sorun yok. Yaygaracılara sesleniyorum sadece. Bakıyoruz şu anda. Hala yardırıyor. Yardırsın bakalım. Şimdi durdurup bir run etsem baksam ki ne oldu ya. Öyle yapalım ya. Çünkü o kadar vaktim yok. Durdur. Durdurdum. Progress updates diyor. Starting dev server and verifying with browser. Şu anda durdu muhtemelen her şey. Şunu da durduralım. O da durdu. Şuraya gelelim. npm run dev diyeceğim. npm install diyeceğim. Yani çok umurumda değil. Çalışmıyor şu anda. Validate engine 29 diyor. Operation not permitted. Dediğim gibi çok da umurumda olan bir konu değil. Beceremedi. Oyun yaptı. Koca oyunu yaptı. Ama gelip de şunu yapacaktı ya. MPX miydi? Next. Şöyle bir komutu vardı bunun. Tamam. Next projesini kuracaktı. Gidip bir tane şu AppView'nun içine olabilir. Gelip şuraya bir tane saat resmi koysaydı yine okeydim. Beceremedi. Ulan şey de deneyelim ya. Dur. Hadi next diyelim ki gariban işi şeyin yanında. Neydi? Next'in. Next uygulaması diyelim. Aynı promptu move diyelim. Her şeyi silsin be. Tamam mı? Hatta şeylik olmasın. Şunu kopyalayacağım. Tamam mı? New diyeceğim. Bana next JS ile bir ürün sat. Bakalım bunu ne yapacak? Şunu da kapatayım hadi. Battı balık yan gider. Initialize next project. Doğru. Design and plan product page. Tamam. Implement product page structure. Add styling and. Tamam. Verify and publish. Tamam. Yap anasını satayım. Laflar iyi. Laflarla ilgili bir sorun yok. Yap kardeşim. Yap güzelliğini bakayım bize. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Yorumlarda buluşuyoruz.
Ya çok acayip ya. Bak şu hareket güzel bu arada. Ben buna cursor'da hiç denk gelmedim. Tabii böyle bir şey yapmadım cursor'da ben de hiç. Bak şey generate ediyor bir tane. Şu, henüz ortada hiçbir şey yokken bunu niye generate ediyor bu? Cinematic lighting, photo, realistic, 8K resolution, product, photography style. Mesela böyle bir şey var mı cursor'da bilmiyorum. Tabii herifin altında o kadar büyük bir kaynak var ki. İlerleyen zamanlarda bana söylediklerim yedirtecektir Google. Bak en ufak bir sorun yok. İşin bu kısımlarıyla hiçbir sorunum yok. Geliyor. Create ediyor şimdi projeyi. Şey tabii ilginç oldu. Herif daha ortada bir şey yokken resim generate etti ya. O enteresan. Waiting for command completion. Tamam diyelim. Ortada hiçbir şey yok halde. Benden bir şey mi bekliyor? Ha benden bekliyormuş. React Compiler no. App Router ya hepsine yes no bir şeyler diyelim. Kuruyor şimdi. Watch Store yeni bir folder'a. Benim bekliyor yok. Kuruyor işte. Kursun. Initialize next project. Tamam hadi oğlum. Şunlar ne lan? Ha bir tane background'da terminal. Bu neymiş? Şurayı güzel yapmışlar ama çok abi. Ya ben şöyle söyleyeyim. Lafımdayım. Şu deneyim değişecek abi. Böyle uygulama geliştirme olmaz ya. Toplam deneyim içinde bir kısım böyle olabilir. İşte brainstorming yapmak için ne bileyim bir problemi tanımlamak için falan. Ama ben bir tane uygulama yani böyle olmaması lazım ya. Ya atıyorum şöyle bir şey mesela. Sorsun bana. Ben prompt girdim diyelim yine. Ya da bir UI var. İşte uygulama yapmak istiyorum. Next'te mi yapacaksın? JavaScript tabanlı mı olacak? İşte Python mı olacak? .NET mi? Oradan böyle boilerplate base bir şey olması lazım sanki. Çok emin değilim. Böyle olmaz yani. Abi nedir? Yine benden bir şey mi bekliyor bu acaba? Yo. Installing dev dependencies dedi kaldı. Yo. Ekledi. Ha şeyleri install etti şeyi. Ha yazıyor oğlum zaten. Ben de şimdi kafayı taktım ya buna. Aslında herifin hiçbir suçu yok abi. İşte böyle yönlendiriyorlar biz arkadaşlar. Şeyin hiçbir ya adamın hiçbir suçu yok. Herif ürün yapmış, duyurmuş, para kazanacak. Geldik gaza 10-0 mental olarak 10-0 geride başlıyor şey. Bizim gözümüzde arkadaş. İşimizi nasıl elimizden alırsın? Şerefsiz. Tamam. Bitirdi onu da herhalde. Herhalde bitirdi. Waiting for command. Bir 60 saniye daha. Ne yapıyorsun? Onu da göster daha ya. Bir kere insanlık şu şeyi çözemedi daha. Ha bu nedir ya? Ha bu nedir? Dur şimdi. Array includes diyor. Çok merak ettim. Implementation JS. Ne mesela bu? Bir satır kod mu? O ona depend ediyor. Bu buna depend ediyor. Yani bunu birinin çözmesi lazım. Bir insan evladının bunu çözmesi. Ha bu nedir abi ya? Bu normal mi ya? İzmap. Bizim bunu konuşmamız lazım ya. 40 satır kod. Is globe. Is number diye kod var ya. Şaka mı bu ya? Bizim bunları konuşmamız gerekiyor. Şu nedir abi? Is number. Ha buraya baksak muhtemelen ne mesela şu neymiş? Tıklayalım. Abi eskiden dependency dediğin şeyin bir onuru gururu vardı ya. Object assign. Bir şey demiyorum. Şimdi bir şey diyeceğim linç yiyeceğim. Bir şey burayı kapatacağım direkt. Kapat. Arkadaşlar videoyu kapatacağım ya. Ben çok sıkıldım. Gördüğünüz gibi takıldı herhalde bilmiyorum. Yapıyor yani. Product View Official ta geriden geldi. Bir hareket oldu şurada. Moving Assets diyor.
Daha şeye gelemedi yani. Asıl yapacağı şeyi yani uygulamayı initialize edemedi daha. Onunla debeleniyor. Neyse. Bu da böyle video olsun arkadaşlar. Ez cümle ne cursor'dan bir farkını gördüm. Ne bir yenilik gördüm. Hiçbir şey göremedim. Şu iki tane şeyde promptla beraber. Gerçek dünyayla yankı odalarındaki dünya her konuda. Bu bizim işlerle alakalı değil. Siyasette de böyle, eğitimde de böyle, normal bizim arkadaşlık ilişkilerimizde de böyle. Hiçbir zaman paralellik göstermez. Çok net bilgi yani bu. Gerçek dünya başkadır kardeşim. Dolayısıyla fazla bir şey söylememe gerek bile yok bana sorsanız. Ama işte konu ortada. Dolayısıyla yine tekrar ediyorum. Bizim öğrenmemiz lazım, bilmemiz lazım, araçları nasıl kullanacağımızı iyi anlıyor olmamız lazım. Gördüklerimizi yorumlayabiliyor olmamız lazım. Gaza gelmememiz lazım. Farkındalığımızın çok yüksek olması lazım. Umudumuzu kaybetmememiz lazım. Yardırmaya da devam etmemiz lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.